Tarih 14 Eylül 1995. Yer Diyarbakır'ın Eğil ilçesi. Dönemin ilçe kaymakamı, müftüsü ve devletin üst kademelerinden oluşan 6 kişilik yeminli bir heyet tamamen gizli tutulan resmi bir operasyon için bir araya geldi. Görevi yapımı tamamlanan Dicle Barajı'nın suları altında kalacak olan yaklaşık 3000 yıllık iki mezarı açmak ve içindeki naaşları tahliye etmekti. Açılacak olan bu kabirler sıradan mezarlar değildi. Kur'an-ı Kerim'de isimleri açıkça zikredilen iki büyük peygambere, Hazreti Elyas'a ve Hazreti Zülküf'e aitti. Ancak o gün o vadi tabanında mezarlar açıldığında tıp, biyoloji ve modern bilim sınırlarını zorlayan, devlet tutanaklarına ve şahitlerin hafızasına kazanacak bir olay yaşandı. Toprağın altında yaklaşık 3000 yıldır yatan bedenler hiç çürümemişti. Birazdan izleyeceğiniz video şehir efsanelerinin değil, bizzat o gün orada bulunan devlet görevlilerinin resmi raporlarına, kaymakamlık arşivlerine ve görgü tanıklarının tüyler ürperten şahitliklerine dayanıyor. Hazırsanız devlet arşivindeki en gizemli 24 saatin perdesini aralıyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa bir şey söyleyeceğim. Lütfen şu kanala abone olup videoyu beğenin arkadaşlar. Abone sayılarımız yerlerde. Sürünüyoruz oğlum. Vallahi sürünüyoruz ya. Her şey 1990'lı yılların başında başladı. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında bölgenin çehresini değiştirecek olan devasa bir mühendislik adımının atılmasıyla başladı. Dicle Barajı. İnşaat ilerledikçe haritalar üzerinde çok hassas bir bölgenin Eğil ilçesinin hemen yanı başındaki vadi tabanının tamamen sular altında kalacağı kesinleşti. Ancak bu vadi sadece coğrafi bir çukur değil, yüzyıllardır bölge halkının gözü gibi baktığı Osmanlı salnamelerinde Sultan Abdülhamit döneminin resmi kayıtlarında yer alan tarihi iki kabrin eviydi. Sular hızla yükseliyordu ve zaman daralıyordu. 1995 yılına gelindiğinde Ankara'da devletin üst kademelerinden sessiz ama çok kritik bir hareketlilik başladı. İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Bakanlığı arasında aylarca süren resmi yazışmalar başladı. Sonunda tescilli inanç miraslarının tahliye edilmesine yönelik çok hassas bir operasyon kararı alındı. Ancak bu operasyon sıradan bir tarihi eser taşıma işi değildi. Söz konusu olan isimleri kutsal kitapta açıkça övülmüş iki peygamberin, Hazreti Elyas'a ve Hazreti Zülküf'ün kabirleriydi. Dönemin devlet yetkilileri bu operasyonun dışarıya sızması durumunda halk arasında büyük bir infial, yanlış anlaşılma ya da vadiye akın edecek binlerce insandan kaynaklı bir izdiham yaşanmasından derin bir endişe duyuyordu. Bu yüzden operasyonun tamamen devlet sırrı titizliğinde ve mutlak bir gizlilik içinde yürütülmesine karar verildi. Eğil İlçe Kaymakamlığı'na gizli ibareli resmi talimat ulaştığında dönemin genç kaymakamı Selim Çapar hemen harekete geçti. İlk iş olarak operasyonu yönetecek ve her adımına şahitlik edecek yasal, yeminli bir kurul oluşturdu. Heyetin başında bizzat ilçe kaymakamı Selim Çapar vardı. Yanında ilçe müftüsü Ekrem Abbasioğlu, bölgenin saygın İslam alimlerinden ve kanaat önderlerinden Molla Ömer Kalkan ve vakıflar mühendislerinden oluşan toplam 6 kişi yer alıyordu. Bu 6 kişilik heyet operasyon başlamadan önce sürecin selahiyeti ve devlet güvenliği adına çok önemli bir mühür vurdu. Nakil işlemi tamamen bitene ve kabirleri yeni yerlerine güvenle taşıyana kadar burada görecekleri ve yaşayacakları hiçbir şeyi dışarıdan tek bir kişiye anlatmayacaklarına dair yemin ettiler. Güvenlik önlemleri en üst safhaya çıkarıldı. Vadinin giriş çıkışları jandarma ve özel güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı. Artık yaklaşık 3000 yıllık sırrın açılması için tüm yasal ve idari hazırlıklar tamamlanmıştı. Tarih yaprakları 14 Eylül 1995'i gösterdiğinde Güneydoğu'nun o ağır ve sıcak ikliminde akşam üstüne doğru vadideki kabir alanına ulaşıldı. 6 kişilik yeminli heyete mezarları fiziksel olarak açmak için görevlendirilen ve sadakatlerinden emin olunan 3 işçi eşlik ediyordu. Toplam 9 kişi vadinin o derin sessizliğinde suların çekildiği toprak zeminde kabirlerin başında toplandı. Havada tuhaf, kelimelerle tarif edilmeyen bir ağırlık ve yoğun bir hürmet hissi vardı. Dualar, salavatlar ve tekbirler eşliğinde kazma ve kürek toprağa ilk kez vuruldu. Operasyon planına göre önce Hazreti Elyas'ın hemen ardından da Hazreti Zülküf'ün kabirleri açılacaktı. Toprak katman katman kazıldıkça heyet üyelerinin kalplerindeki heyecan ve heybet hissi katlanarak büyüyordu. Yüzyıllardır hiç dokunulmamış olan o antik taş bloklara ulaşıldığında işçiler geri çekildi. Kalan hassas kısmı bizzat heyet üyeleri elleriyle temizledi. Ve sonunda ana lahit kapağı kaldırıldı. İşte o saniye orada bulunan 9 insanın zihnini, inancını ve tüm hayatını kökten değiştirecek o inanılmaz tablonun ortaya çıktığı andı. Arkeolojik, biyolojik ve tıbbi kurallara göre neredeyse 3000 yıldır toprak altında olan bir insan bedeninin çoktan tamamen erimesi, kemiklerinin bile toz haline gelerek toprağa karışması gerekirdi. Ancak mezarların içi açıldığında modern bilim ve çürüme biyolojisinin tamamen ezberi saniyeler içinde çöktü. Bedenler hiçbir bozulmaya uğramadan sapasağlam karşılarında duruyordu. Ne etleri çürümüş, ne derileri kurumuş, ne de iskelet yapısı deforme olmuştu.
Heyetin en önemli şahitlerinden biri olan ve o naaşları mezardan bizzat kendi elleriyle çıkaran Molla Ömer Kalkan yıllar sonra bu anı resmi beyanatında ve hatıratında şu sarsıcı cümlelerle aktaracaktı. Her iki peygamberin mübarek naaşlarını bizzat gözlerimle gördüm. Onları ellerimle dokundum, temas ettim. Mübarek ayaklarına, bacaklarına, karın bölgelerine, göğüs kafeslerine ve başlarına bizzat sarıldım. Vücutları kupkuru ve taş gibi sert değildi. Yumuşacıktı. Sanki birkaç saat önce yatağına uzanmış, derin bir uykuya dalmış bir insanın yatış hali gibiydi. Nasıl ki uyuyan bir insan sadece hareketsiz kalır, işte aynen öyleydi. Hazreti Elyas Aleyhisselam'ın mübarek saçları kefenin baş kısmından dışarıya doğru dökülmüştü. Saçları ne tam bembeyazdı ne de tam kapkaraydı. Duyduğumuz o sonsuz mahcubiyet ve hürmetten dolayı salavatlar eşliğinde o mübarek saçları incitmeden ve yavaşça alıp tekrar kefenin içine yerleştirdik. Bu sıra dışı durum tıp dünyasının adli tıbbın ya da mumyalama tekniklerinin açıklayabileceği bir sırrın çok ötesindeydi. Çünkü bedenlerde hiçbir yapay kimyasal ya da mumyalama izi yoktu. Tamamen doğal halleriyle korunmuşlardı. Yaşanan bu somut gerçeklik İslam inancının en büyük mucizelerinden birini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 15 asır önce terennüm ettiği o ünlü hadisi şerifini zamansız bir kanıt gibi insanlığın önüne koyuyordu. Şüphe yok ki Allah toprağa peygamberlerin bedenlerini çürümeyi haram kılmıştır. Heyet gözyaşları içinde bu mucizeye şahitlik ederken operasyonun en zorlu ve psikolojik olarak en ağır aşamasına yani naaşların tabutlara yerleştirilip taşınma safhasına geçiliyordu. Mübarek bedenler heyet üyelerinin ve işçilerin titreyen elleriyle son derece hassas bir şekilde kucaklanarak yeni hazırlanan özel ahşap tabutlara yerleştirildi. Tabutların üzerine Kur'an-ı Kerim'in Ankebut suresinden ayetlerinin işlendiği koyu yeşil örtüler serildi. Resmi cenaze nakil araçları vadinin derinliklerinden yukarıya yeni hazırlanan kabir alanı olan Nebi Harun tepesine doğru tırmanışa geçti. Ancak rota gereği bu gizli konvoyun Eğil ilçe merkezinin tam içinden, ana caddeden geçmesi gerekiyordu. Tekrar etmekte fayda var. Operasyon o kadar gizli yürütülüyordu ki ilçe halkının, esnafın ya da yoldan geçen sıradan bir vatandaşın o gün orada bir mezar açıldığından zerre kadar haberi yoktu. Sıradan bir Eylül günü, sıradan bir akşamüstüydü. İki cenaze aracı ilçe meydanına girdiğinde mantıkla ve rasyonel akılla açıklanması imkansız bir toplumsal refleks tetiklendi. Caddenin sağındaki ve solundaki dükkanlarda oturan esnaflar sanki görünmez bir el tarafından komut verilmişçesine tek bir saniye içinde her şeyi bırakıp caddenin kenarına döküldüler. Hiç kimse araçların içinde ne olduğunu, o tabutlarda kimin taşındığını bilmiyordu. Resmi olarak ilan edilmiş bir cenaze töreni de yoktu. Ama kasabadaki yüzlerce insan araçlar caddeden ağır ağır geçerken adeta esas duruşa geçip saygı duruşunda beklemeye başladı. İlyas Aleyhisselam'ı gördüm aracın içinde. Eylül'ün hiç kimsenin bilgisi yoktu. Biz öyle oturmuş çay içiyoruz kahvede. Bir baktık bizim bu imam o pikabın arkasına binmiş. Tabii tabuta koymuşlar onu biliyorsun. O baştaydı, ayaktaydı, salavat şeklinde geçiyordu. El halkı tabii küçük bir yer. Hani birini rahmet etse yahut da bir şey olsa cenaze kimin olduğunu mesela merakla hani bilinir. Hani salat çekmemiş bir şey duymamışlardı. Ha, bu gelen naaş kimindir? Tabii salavatlarla hani salavat getirdiğinde Fatiha okunduğu zaman millet saygıyla ayağa kalkıyordu. Ama İlyas Aleyhisselam'ın olduğunu bilmiyorlardı. Ben normal ayakta kalktı işte el bağladım geçen cenazeleri geçerken el bağladım. Eştiler Bilmediler geliyorlar böyle Allah tarafında herkes bile hissedecek. O anda kimse geleceğini bilmiyordu ama bir baktım bütün halk ayaktaydı. Yani öyle bir mucize yaşandı. O saniyelerde oranın üzerine öyle bir devasa manevi ağırlık çöktü ki caddedeki insanların büyük bir kısmı nedenini bilmedikleri bir hüzün dalgasıyla hüngür hüngür ağlamaya başladı. Konvoydaki devlet görevlileri halkın hiçbir bilgiye sahip olmadan sergilediği bu olağanüstü ve mucizevi refleks karşısında araçları içinde gözyaşlarına boğuldu. Alimler bu durumu peygamberlerin ruhaniyetinin şehir üzerindeki somut bir tecellisi ve apaçık bir mucize olarak kayıtlara girecekti. Fakat yaşanan bu muazzam sürecin psikolojik faturası özellikle o naaşlara bizzat dokunan, onları kabirden çıkarıp kucaklayan heyet üyeleri ve işçiler üzerine çok ağır oldu. İnsan zihni ve psikolojisi alışık olduğu maddi dünyanın bu denli sert bir şekilde kırılmasına kolayca adapte olamıyordu. 3000 yıllık bir bedenin elinin altında capcanlı ve yumuşacık durduğunu görmenin yarattığı o mucizevi şok görevlilerin üzerinde adeta parapsikolojik bir travmaya dönüştü. Heyet içindeki bazı kamu görevlilerin ve işçilerin operasyon bittikten sonra aylarca normal hayatına dönemedikleri, insan içine çıkmaktan çekindikleri
gördükleri ve yaşadıkları o devasa duygu yoğunluğunu atabilmek için haftalarca dağlarda yalnız başına dolaşarak kendilerini sakinleştirmeye çalıştıkları devletin iç raporlarına ve şahitlerin aile anlatılarına birer tarihi gerçek olarak kazındı. Konvoy kasabadaki o sarsıcı geçişin ardından nihayet vadiye hakim, yüksek bir konumda bulunan ebedi istirahatgahı Nebi Harun Tepesi'ne ulaştı. Burada peygamberler için modern, korunaklı ve her türlü çevresel etkiden uzak yeni bir türbe alanı inşa edilmişti. Tabutlar yine aynı gizlilik ve yüksek protokolle dualar eşliğinde yeni mezarlarına indirildi. Operasyonun fiziksel kısmı başarıyla tamamlanmış, sular yükselmeden önce tarihi ve inansal miras güvenli bölgeye taşınmıştı. Bu olay uzun yıllar boyunca kulaktan kulağa yayılan bir efsane gibi algılandı. Birçok insan anlatılanların abartı birer halk hikayesi olduğunu düşündü. Ta ki operasyonun bir numaralı idare sorumlusu olan dönemin Eğil Kaymakamı, bugünün akademisyeni Doçent Doktor Selim Çapar sessizliğini bozup kameralar karşısına geçene kadar. Selim Çapar Ankara'da verdiği o tarihi röportajlarda sıradan iddiaları tamamen çürütecek nitelikteki hamleleri yaptı. Arşivlerden çıkardığı 1995 yılına ait orijinal İçişleri Bakanlığı talimatlarını, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün operasyon yazılarını, nakil esnasında tutulan ıslak imzalı resmi devlet tutanaklarını ve o güne ait siyah beyaz fotoğrafları bizzat kameralara göstererek tek tek inceletti. Yani bu olay doğruluğu tartışılmalı bir menkıbe değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi arşivlerinde gizli ve çok ivedi kodlarıyla saklanan, tamamen belgelenmiş somut bir tarihi gerçeklikti. Bugün Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki o yüksek tepeye, Nebi Harun Cami ve türbesine giden ziyaretçileri ise hala açıklanmayan başka sırlar karşılıyor. Kabirlerin bulunduğu iç alan özel bir cam camekanla korunuyor. Görevliler tarafından nadiren de olsa o korunaklı camekanın kapısı açıldığında içeriye adım atan herkes dünyanın hiçbir yerinde üretilmesi, taklit edilmesi ya da bulunması mümkün olmayan yoğun ve benzersiz bir manevi kokunun etrafı sardığını bizzat deneyimliyor. Yıllardır hiç bitmeyen, rüzgarla uçup gitmeyen ve kaynağı kimyasal olarak açıklanmayan bu koku alimler ve araştırmacılar tarafından 1995 yılındaki o gizemli 24 saatin bugünün dünyasına bıraktığı sessiz bir imza olarak kabul ediyor. Devletin resmi belgelerini en ince ayrıntısına kadar geçen, şahitlerin hayatını alt üst eden ve modern bilimin sessiz kaldığı bu nakil hadisesi insanlığın çözdüğünü sandığı maddi evrenin ötesinde hala keşfedilmeyi ve anlaşılmayı bekleyen ne kadar muazzam sırlar barındırdığını bizleri bir kez daha kanıtlıyor. Neyse, resmi belgelerin ve kayıp tarihini ve karanlıkta kalmış gerçeklerin izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda yeni gizemin perdesini aralamak üzere görüşmek üzere. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz Allah rızası için şu kanala artık bir abone olun ya. Videoları izliyorsunuz lakin abone olup yorum yapmayıp ve beğenmeden videoyu geçiyorsunuz. Ya arkadaş olmaz böyle yani. Biz de burada ekmeğimizin derdindeyiz kanka. Abone ol kanka, bir şey olmaz. Sen yeter ki abone ol ve yorum yap kardeş. Gerisini abine bırak.